Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Çok farklı bir konuyla karşınızdayım. Vajinal orgazm, klitoral orgazm. Var mı böyle bir şey? Aslında temelde var. Biz buna vajinal orgazma, klitoral aktive vajinal orgazm, klitoral orgazma da zaten klitoral orgazm diyoruz. Klasik erkeklerde tek bir orgazm var. Yani öyle onlarda vajinal, penis, bilmem ne, prostat orgazmı diye bir şey yok. Ama kadınlardaki orgazmı uyarılma bölgelerindeki farklılıklardan dolayı iki tip orgazm olarak kabul edebiliyoruz. Birinci tip orgazm herhangi bir, yani klitoral orgazmdan bahsediyorum. Yani vajinal herhangi bir içsel uyarı olmaksızın dıştan klitorisin doğrudan uyarılmasıyla elde edilen orgazma diyoruz. Ve buna da aslında klitoral aktive orgazm olarak tıbbi adıyla bahsedebiliriz. İkinci tipte vajinal penetrasyonla elde edilen orgazm olarak tanımlanıyor. Ve bunda dış klitorisin dışarıdan uyarılmasının yokluğu vardır. Bu tip orgazma da biz vajinal aktive orgazm diyoruz. Şimdi vajinal aktive orgazm fizyolojisi şu şekilde oluyor. Vajina ön duvarında klitore, üretro, vajinal kompleks dediğimiz bir alan var. Yani klitoris, idrar yapılan delik, vajina. Burada bir alan var ve burası sinir ağından çok zengin ve klitorisin arka kollarının uyarısının yoğun olduğu bir yer. Ve bu alan klitoral aktive orgazmdan ziyade vajinal aktive orgazmı tetikleyen anatomik bir plan olarak düşünülüyor. Aslında net olarak tanımlanmamış olsa da muhtemelen insanların anatomisine ilişkin bu büyük belirsizliğe rağmen buradan kaynaklanan uyarılardan dolayı vajinal aktive orgazm yaşanılıyor diye düşünülüyor. Vajinal aktive orgazmda ilginç bir şekilde çalışmalar şunu gösteriyor. Vajinanın o ön duvarından biyopsiler almışlar ve arka duvarından alınan biyopsilere göre bu ön duvarda yoğun şekilde sinir duyarlılığı, sinir uçları, yoğun şekilde sinirlerin uyardığı alanlar tespit edilmiş. Ayrıca vajinanın bu distal dediğimiz o giriş kısmındaki sinir uçları da vajinanın proksimal dediğimiz rahime yakın, servikse yakın olan yerlerden de çok daha fazla sinir lifi var. Kısacası vajina girişindeki sinir ucu vajina arka tarafından çok daha fazla. Bu da bir mikrodisseksiyon, immünohistokimyasal çalışmada birçok çalışmada doğrulandı. Bunun dışında o distal anterior vajinal duvar, vajinanın o girişindeki bölgede belirgin şekilde duvarının daha kalın olduğu da bulunmuş. Yani vajinanın arka duvarlarına göre vajinanın girişindeki duvarlar daha kalın. İşte bu alanın uyarılması vajinal orgazmda anahtar bir role sahip gibi görünüyor. Gerçekten de sinirler, kan damarları, kaslar, iç dış salgı bezleri açısından da bu bölge vajinanın arka tarafına göre çok daha zengin. Kadının bu bölgesinin uyarılması bazı biyokimyasal mekanizmaları aktive ediyor. Ayrıca bu bölgede nitrik oksit sentetaz ve fosfodiesteraz 5 dediğimiz cinsel uyarılmada anahtar rol oynayan iki tane kimyasalın da daha fazla salındığı görülüyor. Demek ki gerçekten de vajinanın girişi vajinal aktive orgazmda anahtar rol oynuyor. Bunları çalışmalar söylüyor. Bunu anket çalışmaları da söylüyor. Bunu tıbbi çalışmalar da söylüyor. Aynı zamanda ultrason yoluyla da bakılmış bu bölge. Ultrason çalışmaları nasıl yapılmış biliyor musunuz? Koitus esnasında, yani kadın ve erkek cinsel ilişki sırasında ultrason görüntüleri alınmış. Klitorisin, üretra dediğimiz o idrar yaptığımız yerin, vajinanın o ön distal giriş kısmındaki duvarın anatomik ilişkileri, dinamik etkileşimine bakmışlar ve çalışmaların sonucunda klitoris ve vajina aynı şekilde görünüyor olsa da klitorisin arka kolları burada aktif rol oynuyor. İlişki sırasında vajinal penetrasyonda harekete geçen bir anatomik, işlevsel bir birim var burada deniliyor. İşte bu anatomik ve fonksiyonel birimde kadının üretrası dediğimiz idrar yaptığı yerin hemen yanında kadının iskem bezleri dediğimiz bir bölge var. Kadın prostatı da denilen bir bölge. Onun da vajinal aktive orgazmı tetiklemede anahtar rol olduğu düşünülüyor. Kısacası adına CUV kompleksi demişler. Klitoro, üretro, vajinal kompleks. G noktası mı? Eskiden buraya G noktası denilirdi. Bir nokta olarak düşünülürdü. Ancak biliyoruz ki orası geniş bir alan ve kadının vajinal orgazmını tetikleyen bir alan olarak düşünüyoruz. Şimdi birazcık kafanız karıştı. Böyle yayınlardan bahsediyorum, MR'dan bahsediyorum, ultrasondan bahsediyorum, çalışmalardan bahsediyorum.
Orgazmdır. Klitoral aktive orgazm kadının sağlıklı olarak orgazma ulaşmasının en kolay ve en yaygın yolu ve bundan dolayı da evrensel. İlla vajinal aktive orgazm, yani vajinal orgazm olacağım, ben orgazm olmuyorum diye bir yanılgıya düşmeyin. Çünkü her ikisinin de fizyolojik tepkileri bedende ölçülmüş. Bunlar aynı. Bazı kadınların görüşlerine, bazı kadınların deneyimlerine göre artık vajinal aktive orgazmın hem bilimsel olarak hem de ankete dayalı çalışmalarda gerçek olduğunu biliyoruz. Ama ve lakin bana gelen hastalarım oluyor ve bana sorduklarınız da oluyor, biliyorum sevgili kadınlar. Ben sadece klitoral orgazm oluyorum. Hocam ilişki sırasında eşimle beraber olduğumda orgazm olamıyorum diyorsunuz. Orgazm evrensel. Klitoral orgazmı olmuş olmanız bile bizim için büyük bir adım. Vajinal orgazm olmamanız sizin eksik olduğunuz ya da tam haz almıyor anlamına gelmez. Vajinal aktive orgazm için bazı dinamikler var. Klitorisin biraz kafasının daha büyük olduğu gösterilmiş, işte o anterior duvarın biraz daha kalın olduğu gösterilmiş, klitorisin vajina girişine daha yakın olduğu gösterilmiş filan bazı çalışmalar var. Ama buna yönelik bazı küçük müdahaleler yapılabilir. Cinsellikte deneyim kazandıkça o noktada vajinal orgazma ulaşma şansınız yüksek. Nüfus çalışmalarında bildirilen verilere göre vajinal orgazm yaşayan kadınların oranı %60 ile 83. Yani bu o kadar da uzak değil size. Denemeye devam edin. Orgazm olun. Her ne olursa olsun klitoral orgazm ya da vajinal orgazm. Her ikisinde fizyolojik olarak size hissettirdiği doyum aynı efendim. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle efendim.